Karanlık bir mağara hayal edin. Üç köle, elleri ve bacakları zincirli, hatta başlarını bile sağa sola çeviremiyorlar. Görebildikleri tek şey duvardaki yansımalar. Bu yansımaların kaynağı ise hemen arkasında yanan ateş. Kölelerden bir tanesi zincirlerinden kurtuluyor. Arkasına dönüp baktığında duvardaki gördüğü her şeyin aslında bir ateşin yansıması olduğunu fark ediyor. Hemen mağaranın çıkışına doğru ilerliyor. İlk önce güneşle tanışıyor. Güneş gözlerini kamaştırıyor. Gerçek dünyaya girdiği anda aslında yıllardır gördüğü her şeyin gerçek dünyanın birer yansıması olduğunu fark ediyor. Ağaçlarla tanışıyor, insanları görüyor, hayvanları görüyor. Artık bilge bir adam olarak mağaraya geri dönüyor. Ve yıllardır birlikte sadece bir şeylerin yansımasını gördüğü arkadaşlarına gerçekliği anlatmaya başlıyor. Bilgi adamın gözlerinin kamaştığını gören köleler, dışarısının içerisinden daha tehlikeli olabileceğini düşünüyor. Hatta onu öldürmek istiyorlar. Evet, Platon'un İdeal Devlet Nasıl Olması Gerekiyor'u anlattığı Devlet isimli kitabının 7. bölümünde bahsediyor mağara alegorisini. Kitabı ilk okuduğum andan itibaren sanırım en çok ilgimi çeken bölüm mağara alegorisi olabilir. Aslında benim benzettiğim birçok nokta var mağara alegorisine. Ama mağara alegorisinin en iyi tasvir edildiği yapım bence 1998 yapımı Jim Carrey'nin oynadığı Truman Show filmi. Filmde 30 yaşına kadar sürekli olarak hayatı 7/24 canlı yayınlanan Truman'ın hayatını anlatıyor. Ama Truman'ın gördüğü her şey tamamen yönetmenin ona yansıttığı şeyler. Gördüğü her şey birer dekor ve tanıdığı herkes aslında birer oyuncu. Ben ise mağara alegorisini biraz günümüz teknolojisine ve sosyal medyaya benzetiyorum. Artık günümüz teknolojisiyle bilgiye ulaşmak artık çok daha kolay. Eskiden bir bilgiye ulaşmak istediğimiz zaman ansiklopediler kurcalayıp o bilgiye ulaşmak için oldukça zaman harcıyorduk. Ama artık ChatGPT ile istediğim herhangi bir konuyu sanki bir arkadaşıma soruyormuş gibi sorup sanki bana arkadaşım cevaplıyormuş gibi hemen o bilgiye ulaşabilirim. Bu çok güzel bir şey. Zaman konusunda inanılmaz bir tasarrufa sebep oluyor. Ama amasını bir örnekten daha sonra söyleyebilirim aslında. Örneğin artık sanırım çarpım tablosunu bilmemize gerek yok. Toplama çıkarmayı da bilmemize gerek yok. Çünkü bir telefona sahip olmamız aslında yetiyor. Bir markete gidip bir şeyler almak istediğin zaman hesap makinesiyle toplam ne kadar olduğunu hemen hesaplayabiliyoruz mesela. Bilgi aslında cebimizde olduğu andan itibaren insan onu zihninde olduğunu düşünmeye başladı bence. Çünkü şu bilgilerin hepsine istediğimiz zaman ulaşabileceğimizi biliyor olmak bu bilgileri aslında öğrenmemizin de o kadar önemli olmadığını düşünmeye karar vermemize sebep oldu. Örneğin İngilizce öğrenmek. Artık ben kendi ana dilimde konuşup karşımdaki insana anlık olarak çeviri yapabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Hayatımızda birçok konuda tasarrufa sebep oluyor. Aynı zamanda birçok işimizi kolaylaştırmamıza sebep oluyor. Ama bu kadar güzel şeyler aslında bize verdiği zararı görmemizi engelliyor. Örneğin artık istediğimiz zaman istediğimiz dili konuşabiliyor olduğumuzu düşünmek yeni bir dil öğrenmemizin gerek olmadığını düşünmemize sebep oluyor. Mesela ben İngilizcemi biraz daha geliştirebilmek için bir 8 aylık bir İngilizce kamp programına katılmıştım. Burada sürekli not alıyorduk. Yazarak İngilizcemizi geliştirmeye çalışıyorduk. Ve yaklaşık şu kadar kalınlıktaki 4 tane defteri yazarak doldurmuştum. Ve dışarıda arkadaşlarımlayken bir anda işte benim eve gitmem gerekiyor. Çünkü işte İngilizce dersim var, İngilizce ödevim var dememe sebep oluyordu. Bunlar da aslında dışarıdan bakıldığı zaman bir şeyler öğrenmek için verilen çabanın zor olduğunu düşünmelerine sebep oluyor. Öyle düşünmemize sebep oluyor. Tıpkı mağarada oturan diğer iki köle gibi. Bir tanesi dışarıya çıktı, bir şeyler öğrendi. Geri döndüğü zaman gözlerinin kamaştığını fark ettiler. Artık o ortama adapte olamamaya başlamış. Aslında bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz. Çevremizi düşünelim. Mesela yeni jenerasyon Z kuşağı artık bir önceki jenerasyondan daha farklı şeyler. Belki de bilgiye ulaşma konusunda artık daha hayat kolaylaştığı için daha fazla şey bildiği için şu anki o topluma kendi hatta ailesine bile adapte olamamaya başladı. O hayatın içerisinde yaşamak onun için dışarıda güneşi görüp gözleri kamaşmış ve tekrardan karanlığa dönmüş insanlara dönüşmeye başladılar. Aslında bilgi biraz da buna sebep oluyor. Mağara alegorisinde bahsedilen geriye dönüş
dönüp bilgiyi öğrendikten sonra insanlara aktaran kişi aslında Platon'un Devlet kitabında filozoflar olarak nitelendiriliyor. Filozoflar kendi zincirlerinden kurtuldular, mağaranın dışına çıktılar, bir şeyler öğrendiler ve geri dönüp bunu diğer insanlara anlatmak istediler. Aslında bunu bir etik bir sorumluluk olarak gördüler kendilerinde. İslam dünyasında, İslam filozoflarında ise şu durum şu şekilde. Aslında tabii ki aynı etik değer kaygılarını yaşıyor onlar da ama ekstra olarak onlar şunu düşünüyorlar. Örneğin zekat kavramı. Zekatın sadece fiziki, maddi bir şey olmadığını düşünüyorlar. Maddi üstü bir şey de olabileceğini aktarıyorlar. Aslında öğrenilen bilginin bir kısmını ya da insanların anlayabileceği kadarını çevrelerindeki insanlarla paylaşmaları gerektiğini düşünüyorlar. Fakat birçok kitapta, örneğin bu Platon'un Devlet kitabındaki mağara alegorisinin devamında bilge kişi geri dönüp bildiklerini yanındaki insanlara anlatmak istediği zaman bunlar bunu şiddetle reddediyorlar. Örneğin George Orwell'ın 1984 kitabında bir slogan vardı. İşte cehalet mutluluktur diye. Belki de o cehalet kendi konfor alanından çıkmak istemeyen insanlar için mutluluktur. Konuyu biraz toparlayacak olursak bence oldukça fazla günümüze benziyor. Hikayeyi en baştan anlatacak olursam mağaranın içerisinde bilgisayarın başında oturan bir çocuk hayal edin mesela. Ve gördüğü şeyler sadece dışarıdaki insanların onlara anlattığı ya da gösterdiğlerinin yansıması mesela. Ve bunları izleyerek gerçekliğin bu olduğunu düşünüyor. Sıklıkla mesela şununla karşılaşıyorum. Kamp videoları mesela oldukça popüler. Milyonlarca izleniyorlar. İnsanlar belki o kamp yapabilecek durumda değiller. Belki de artık o videoları izledikleri zaman kamp yapıyormuş gibi hissediyorlar. Bilemiyorum. Ama oldukça fazla izleniyor. Mesela YouTube'da çok fazla şeyi fark ettim. Doğa sesleri, yağmur sesi mesela. Oldukça fazla dinleniyor. Oldukça fazla izleniyor bu videolar. İnsan doğası gereği, doğasındaki gereği gibi yaşamak istiyor aslında. Biz ne kadar bundan uzaklaşsak da kendi içimizdeki o genler bizi buna tekrardan itiyor. Aslında o mağaranın içerisinde zincirlerinden kurtulan köle de doğası gereği bunu yaptı. Biz de doğamız gereği o zihnimizdeki zincirlerden kurtulmak istiyoruz. Bu bence hayatın genel bir sirkülasyonu. Ama o dışarıya çıkıp güneşi görmek istemek, o bilgiye ulaşmak istemek tamamen kendi konfor alanımızdan çıkmak istemediğimizle alakalı bir durum. Çıktıktan sonra o bilgiyi öğrendikten sonra dönüp insanlara anlatmak istemek. Bu da tamamen kendi etik yargılarımızla alakalı bir durum. Aslında Platon'un Sokrates'in Savunması kitabını da gerçekten çok fazla beğenmiştim. Orada da bir insanın kendi doğru bildiği şeyden nedenli vazgeçmemesi gerektiğini anlatıyordu. Bu kitabın gerçekten mağara alegorisi bölümünü gerçekten çok sevmiştim. O mağaradan çıkıp çıkmamak aslında bizim elimizde. O mağara gittikçe genişliyor aslında sosyal medya ile birlikte. Ne kadar bunları şu an anlatıyor olsam da ben de aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım. Ama o köleleşmeyi reddetmek de bizim elimizde diye düşünüyorum. Sonuçta önümüzde bir ekran var. Neyi izleyeceğimizi kendimiz seçiyoruz. Ama o izlediğimiz şeyde anlatılan şeyleri karşımızdaki seçiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ve gerçeklikten uzaklaşmaya başladığımız andan itibaren karşımızdaki insan bize ne anlatırsa anlatsın onun gerçek olduğunu düşünüyoruz. Gerçek olup olmadığını deneyimlemek için o mağaradan çıkmak gerekiyor. Ve o zincirlerden kurtulmak bizim elimizde. Ben Fatih İlbey. İzlediğiniz için teşekkür ederim.